Bir, Türkiye'de önemli bir potansiyel var Anadolu coğrafyasında. İki, uluslararası sistemdeki bu fay hatlarının kırılması Türkiye'yi yukarı doğru çıkartıyor. İstese de istemese de uluslararası sistemin girdileri ve çıktıları açısından. Türkiye bu geçişkenlik noktaları arasında kendisine bir yer bulmaya çalışıyor. Türkiye'nin tarihsel olarak altyapısını güçlü olarak gördüğü ve dış politikasında ivme kazandırabilecek, kendisine bir itmus sağlayabilecek, bir itiş gücü sağlayabilecek olan yapıyı nasıl kullanacak? Bu bir sorun. Bununla ilgili potansiyeli nedir? Muhasebe hesabının yapılması gerekiyor. Yani klasik muhasebedeki T cetvelin artı eksilerinin ortaya konulması gerekiyor. Türk siyasi yapıcıların karşısında o tarihsel süreç içerisinde karşılaştığımız önemli bir konu var. Dünyada gelecek yakın dönem içerisinde kırılma noktası olarak tespit edilen 30'un üzerindeki kırılma noktalarındaki çatışma bölgeleri, kriz bölgeleri, kaotik bölgeler, uluslararası krize dönük alanların yaklaşık 20'den fazlası Türkiye'nin yakın coğrafyası içerisinde. Türk dış politikasında genel olarak kullanılan literatürde de yer eden Türkiye bir köprüdür ya da Türkiye bir kapıdır. Üç kıtanın birleştiği kültürlerin, dinlerin, medeniyetlerin, ekonominin, ticaret yollarının kesişme noktası ifadesi aslında Türkiye'nin 21. yüzyıl ikinci çeyreğinde karşılaşacağı jeopolitik fay hatlarının kırılma noktalarını ifade etmekten artık yeterli kalmadığını görüyoruz. Bu anlamda ben şunu kullanmak istiyorum. Bir, Türkiye ne köprüdür, Türkiye ne kapıdır. Çünkü köprüden kimin geçeceğine ya da gece yarısı kapınızı kimin çalacağına karar veremeyebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye aslında bir merkezi güçtür. Türkiye bu anlamıyla aslında bir güç odağıdır. Yani bölgeler arası geçişkenliği olan, bölgeler arası fırsatların ve sınamaların, tehditlerin oluştuğu coğrafya içerisinde Türkiye kendisini bölgeler üstü bir yapıyla konumlandırması gerekiyor. Güç odağı ilişkileri içerisinde Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından Ağustos ayında Kuzey Suriye'ye yönelik yaptığı operasyonlarda görüyorum. Dolayısıyla Türkiye kurmay yapısının, askeri karalama mekanizmasının önemli bir insan gücünü kaybetmesine rağmen kağıt üzerinde çok ilginç bir şekilde sınır ötesi operasyonu yapma kabiliyetini gösterdi. Bu geleneksel olarak Türkiye'nin etnik ayrılıkçı terördeki Kuzey Irak operasyonu değil, Kuzey Suriye operasyonuna yöneldi Türkiye. Dolayısıyla bu potansiyelin ne olduğunu bu süreç içerisinde 2016 Ağustos süreci sonrasında anlamak mümkün askeri operasyon anlamında. İşte benim açımdan bu dataları toplarken, bu dataları anlamaya çalışırken Türkiye'nin bir bölgesel güç olmadığını, aksine bir güç odağı olma yolundaki önemli bir kırılma taşı olarak görüyorum. Yani Türkiye teknik tabirle sınırların ötesindeki, kaotik coğrafyanın içerisindeki Türkiye kendisine bir yer bulma sürecine girdi. Yani sisteme aslında Türkiye teknik anlamda adaptasyon yeteneğini de gösterdi bu anlamda. Hem milli güvenlik anlamında hem de dış politika anlamında. Diğer önemli bir kırılma Libya'daki NATO müdahalesi ardından ortaya çıkan iktidar boşluğunun iç savaşa dönüştüğü süreç içerisinde Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında tarihinde ilk kez bir deniz aşırı askeri operasyon yürüttü. Bu sadece askeri operasyona da kalmadı. Hatırlayacaksınız, tahliye de yapıldı. Yani sadece Türk vatandaşlarının değil, birçok ülkenin vatandaşı da Türkiye'nin yönettiği, Türkiye'nin operatif anlamda kurguladığı bir tahliye operasyonu yürüttü. Bu çok önemli insani anlamda. İki, bunu yürütebilecek sahadaki, alandaki insan yapısını, siyasi yapıyı da koordine ettiğinizi gösterir. Dolayısıyla Türkiye'nin güç odağı olmasındaki Libya iç savaşı da bu deniz aşırı operasyonlar sürecinde çok önemli bir süreci işaret ediyor. Önemli fay hatlarından bir tanesi de kırılmış oldu. Dolayısıyla Türkiye artık o kendi kabuğundaki bölgesel güç, o geleneksel Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Levant, klasik Levant bölgesi ya da Karadeniz bölgesindeki yapıda örneğin o elbisesini yırttı. Yeni bir elbiseye kavuşmak zorunda kaldı. Bu sizi zorlayan bir etken. Yani siz istemeseniz de örneğin Türkiye hatırlanacaktır. Libya'daki NATO müdahalesiyle ilgili olan süreçteki ilk tavrıyla şu anki tavrı arasında neredeyse büyük bir fark var. Bu adaptasyon yeteneğini de işaret ediyor Türkiye'nin. Önemli bir süreç bu. İkinci süreç, biraz daha küresel boyuta geçtiğimizde sistemin nasıl değişeceğiyle ilgili önemli işaretler var. 20. yüzyılın büyük stratejisi içerisinde kurgulanan bir sistematik yapı vardı. Bunun hukuksal boyutu, uluslararası örgütler anlamında bir hukuksal boyutu var. Bir finansal ekonomik boyutu var, bir de güvenlik şemsiyesi boyutu var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o üç büyüklerin kurguladığı yapı, Soğuk Savaş'ın ardından neredeyse onun üzerinden de bir çeyrek asır geçti. Farklı bir boyuta doğru evriliyor. Bu da ne ile ilgili? Oyuncuların nitelikleri değişmeye başladı. Tabii burada
bir dörtlü sisteme bakmak gerekir. Ben bütün bu dış politikada analiz süreçlerini özellikle küresel boyutta anlamaya çalışırken 1 ekonomiye, 2 askeriyeye, 3 ideolojiye, siyasi yapıya ve kültüre bakmaya çalışıyorum. Dolayısıyla buradaki aralarına bunların bir hiyerarşik sıralama koymaya çalışıyorum. Dolayısıyla ekonomi burada birinci. Uluslararası sistematik açısından. İkincisi askeriye ile ilgili süreç. Çünkü ekonominizi destekleyebilecek, ekonomik yapınızı destekleyebilecek, onu yani şirketlerinizi, yurt dışındaki faaliyetlerini koruyabilecek bir askeri şemsiye gerekir. Güvenlik şemsiyesi. Yoksa sistematiğin çok girift hale geldiği, ekonominin çok girift hale geldiği bir yapı içerisinde eğer milli çıkarlarınızı sırtınızda taşıdığınız askeri şemsiye olmazsa yürütmeniz teknik anlamda mümkün değil. Bu süreç içerisinde Türkiye bunu teknik anlamda kullanma yeteneğine dair işaretler veriyor. Bunun yapısını da kurmaya çalışıyor. Eğer bundan bir 50 yıl sonra bugüne bir tarihçi gözüyle baktığımızda belli arşivlerin açıldığını da kabul edersek, evrak üzerinde bir inceleme yapıldı. Türkiye'nin karalama mekanizmasındaki dış politikada. Örneğin Ukrayna ile ilgili süreçte bunların düşünüldüğüne dair ve bu planlamaların yapıldığına dair belgelere ulaşmak mümkün olacak. Türk arşivleri açılmasa da dahi Batılı ülkelerin, özellikle Amerikan arşivleri açıldığında bunun örneğin o bloklaşma süreci içerisinde acaba Türkiye'nin dış politikasındaki eksen kayması, 2000'li yıllardan beri çok konuştuğumuz eksen kayması var mıdır? Eksen kayması teknik anlamda var Türk dış politikasında küresel gelişmeyle ilgili. Ama buradaki belirleyici unsurun bloklaşma siyasetinin ötesinde Türkiye'nin kendi milli çıkarları ile ilgili vurgusunu daha yüksek sesle hale getirebiliyor olması. Bu Soğuk Savaş'tan yayılan önemli unsurlardan bir tanesi. O Soğuk Savaş'ın ikili kutup içerisinde belirlenmiş, dar kalıplar içerisinde belirlenmiş ve neredeyse kristalize olmuş güvenlik, ideoloji, ekonomik, kültürel politikalardan daha farklı bir yapıya gittiğini görüyoruz. Bu sadece Türkiye için değil, başka ülkeler için de geçerli. Burada dikkat edilmesi gereken konu benim anlamaya çalıştığım süreç içerisinde blok ve bloğun kendi içerisindeki ilişkiler, bir de diğer blok ve diğer bloğun kendi içerisindeki ilişkilerle o çok girift ilişkiyi anlamaya çalışmak gerekiyor. Bu çok kompleks bir süreç. Hayli fazla uzmanlık alanı istiyor. Dolayısıyla akademinin buradaki yönü, işte akademik çalışmalardaki önemli ve muhtemelen geleceğe yönelik projeksiyonun nasıl yapılacağı ile ilgili. Bu hakikaten çok zor bir süreç. Çünkü belirsizlikler coğrafyasında bizim karşımıza çıkan en önemli konulardan bir tanesi, bir saniye sonrasının ne olacağı ile ilgili muazzam bir belirsizlik içerisindeyiz. Bizim zaman akışı ile ilgili öğrencilere anlattığımız süreçlerden bir tanesi, geleceğe dair bildiğimiz çok önemli bir parametreye sahibiz biz. Nedir bu parametre? Belirsizlik parametresi. Dolayısıyla akademinin belki de en önemli konulardan bir tanesi, geleceğe matuf o projeksiyonu nasıl yapılacağı ile ilgili analitik düşüncenin öğretilmesi. Şimdi bu çerçeveden ele aldığımızda dış politika ile ilgili analiz sürecine baktığımızda Türkiye'nin bir projeksiyon yaptığını, bu projeksiyon içerisinde de önemli olan konulardan birisi Türkiye'nin bu blok arasındaki ilişkilerde kendi bloğuna bakmak gerekir. Şimdi analizi biraz daha daraltalım. Örneğin Türkiye'nin Avrupa ile ilgili bir hedefi var. Yani Avrupa'nın uzun yıllardır, uzun yüzyıllardır ortaya koyduğu sistematik değerleriyle ilgili Türkiye'nin de bazı hedefleri var. Bunu koymayla ve bunu uygulamayla ilgili bir sıkıntı gözükmüyor. En azından ifade yönünde. Nedir bu? Örneğin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini herkes Türkiye'de, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere defaten ifade ediyor, güçlü bir şekilde ifade ediyor. Bu bize neyi gösteriyor? Atlantik'le ilgili olan süreçte Türkiye'nin bir sıkıntısının olmadığını gösteriyor, söylem düzeyinde. Sıkıntı nereden kaynaklanıyor? İşte bloklar arası olan ilişkilerde. Türkiye münhasıran kendisine ait milli güvenlikle ilgili tehdit gördüğü unsurların ilgili Atlantik başkentlerinde, bu Atlantik'e hem doğu tarafı yani Avrupa tarafı hem de Washington tarafı anlamında kullanıyorum. Evet, dolayısıyla Türkiye'nin bu ilgili başkentlerdeki milli güvenliği ile ilgili hususların dikkate alınmamasının çok ciddi bir dış politikada Batı başkentlerinde açmaza sürüklediğini tespit etmek mümkün. Hem Kuzey Suriye'de operasyon yürütüyorsunuz, derin bir operasyon yürütüyorsunuz. Kuzey Suriye'de derin sayılabilecek bir operasyon yürütüyorsunuz. Libya'da operasyon yürütüyorsunuz. Afrika'da kimi ülkelerde askeri eğitim ve işbirliği, güvenlik işbirliği anlaşmaları yapıyorsunuz. Yani örgüyü, o güvenlik örgüsünü kurmaya çalışıyorsunuz. Kafkaslar'da klasik o Avrupa'da
AGİT'in içerisinde kurulan Minsk grubunun 30 yıldır çözemediği sorunu İskender'in Gordion'un düğümünü çözer gibi bir kılıç darbesiyle 44 günlük bir çatışma süreci içerisinde çözülebilecek noktaya getiriyorsunuz. Bu önemli bir süreçtir. Dolayısıyla Türkiye'nin o potansiyelinin önemli vurgulardan birisini Kafkaslar'da görüyoruz. Bu sadece güvenlikle ilgili sürece bakmamak gerekir. Türkiye'nin bir de ekonomik yapıyla ilgili olan süreci var. Bu da nedir? Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkarttığı enerji krizinin, yani dünyanın önemli tüketici alanı olan Avrupa'nın enerji krizinin çözümünü nasıl olabileceği ile ilgili, işte yani size bağlı olmadan biraz önce ifade ettiğim o dalgalar sizi yukarı çıkartırken birdenbire Türkiye'nin işte yazdan beri çok önemli. Tabii bunun bir altyapısı var. Yıllara matuf bir altyapısı var. Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliği ile ilgili olan süreçte bir merkez olması ile ilgili, bir dağıtıcı merkez olması ile ilgili süreç konuşuluyor. Şimdi yani bizim gençliğimiz ya da bizim üniversite okurken ya da üniversite mezuniyeti döneminde eğer söylenseydi Türkiye bir doğalgaz, bir petrol hattı üzerinde dağıtıcı rol olacak ve Türkiye'nin iddialarından birisi olan fiyat belirleyici, hem dağıtıcı olacaksınız hem de fiyat belirleyici bir yapıya kavuşacaksınız. Bir nevi borsa işlemi göreceksiniz denseydi çok ütopik gelir. Ama kabaca 30 yıl sonra baktığınızda, yani 1990'ların Türkiye'sinden 2022'lere geçtiğinizde karşınıza birdenbire bunun olabilirliğiyle ilgili ciddi bir yapının olduğunu görüyorsunuz. İşte bu ifade etmeye çalıştığım Türkiye bölgesel güç değildir. Türkiye bir güç odağıdır. Powerhouse'turun sadece bir ekonomik yapı, sadece bir askeri yapı, sadece diplomatik yapı, sadece bir istihbari yapı ya da sadece güvenlik mekanizmasını orta ve alt düzeydeki oyuncular düzeyinde değiştirebilecek teknolojik hamlelere imkan sağlayan bir savunma sanayi. Sadece bunlar değil. Bunların yekününün ne olabileceği ile ilgili ciddi bir politik süreç olduğu gözüküyor. Ama bu politik sürecin en önemli konusu tabii bu bisiklete binmek gibi. Bir kere bisiklete binmeye başladıktan sonra sürekli pedal çevirmek zorundasınız. Uluslararası sistem bu anlamda sizin zayıflamanızı bekleyecektir. Ama buna imkan sağlamayacak bir sürece girmeniz gerekir. 7-24 bir mücadele süreci var Türkiye'nin karşısında. Tabii bunun bileşenlerini sürekli kontrol etmek, sürekli siyasi kalıcıyla onu destekleyen bürokratik yapıyı sürekli diri tutabilmek hakikaten çok zor. Bir insan sermayesine çok ciddi yatırım yapmanız gerekir. Bununla ilgili sadece akademik anlamda değil, mental olarak sistemi hazırlamanız gerekir. Yeni kuşakların böyle bir mental zorlamaya, yani hakikaten ciddi anlamda zorlanabilecek bir sürece dair işaret var. Tabii bütün bu meseleler dönüp dolaşıp milli güvenliğe geliyor. Yani Türkiye'de 21. yüzyıl ikinci çeyreğinde aktif olarak rol alacak nesilleri bugünden hangi mantık içerisinde nasıl yetişeceğinize dair bir insan kaynağı projeniz gerekiyor. Bunlar hakikaten çok zor. Yani hem günlük siyaseti idare edeceksiniz, cari siyaseti, hem de ileriye matuf stratejik adımları nasıl olabileceği ile ilgili kalın siyasal çizgileri çizmeniz gerekiyor. Bu Türkiye'de devletin karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Avrupa'nın enerji güvenliği ile ilgili olan süreçte bir merkez olması ile ilgili, bir dağıtıcı merkez olması ile ilgili süreç konuşuluyor.